Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir havuç salatası tarifi paylaştım. Yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir. Pazardan hemen taze taze havuç aldığım zaman bu işlemi yapıyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Tavuk yemeklerinin yanına, et yemeklerinin yanına, balık yemeklerinin yanına çok güzel yakışıyor. Hatta diyet yapan izleyicilerim sadece ana yemek olarak bile bu tarifimi değerlendirebilir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram havuç var. Havuçları bol suda güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soydum. Şimdi hemen rendeliyorum. Havuçları rendeliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kibrit çöpünden birazcık daha ince olacak. Bu tarif Kore mutfağına aittir. Buna uygun eğer rende almak istiyorsanız Kore havuç rendesi yazarsanız mutlaka karşınıza çıkacaktır. Onları alıp kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer alamayacaksanız ve hemen denemek istiyorsanız isterseniz bu şekilde de doğrayıp hemen hazırlayabilirsiniz. Tabii ki de 1 kilogramı doğramak birazcık zamanınız alır. Ortalama 20 dakikanızı alır ama isterseniz yarım kilo veya 250 gramla da hemen deneyebilirsiniz. Havuçları ortadan ikiye kestim ve bu şekilde dilimliyorum. İnce şeritler halinde kesiyorum. Dediğim gibi kibrit çöpünden birazcık daha ince olması yeterli olacaktır. Ben normal rendeyle yapmıştım daha önceden. Bu kadar lezzetli olmamıştı. O yüzden normal rendeyle yani kalın rendeyle yapmayalım. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Bir yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Ve ellerimle hafifçe bası uygulayarak güzelce yoğuruyorum. Böylelikle havuçları yumuşatmış olacağım. Gerçekten de çok lezzetli bir tariftir. Ben yıllardan beri yapıyorum. Hemen pazardan aldığım zaman bu şekilde yapıp buzdolabına koyuyorum. 4 gün boyunca tüketebilirsiniz. Hatta bir gece dinlendikten sonra daha da lezzetli oluyor bu bana göre. Tabii yıllardan beri alışkın olduğum bir lezzet olduğu için severek tüketiyoruz. İlk defa deneyenler isterse yarı malzemeyle yapabilirler veya çeyrek malzemeyle yapabilirler. Eminim alışınca vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacaktır. Bu tarifin en büyük özelliklerinden bir tanesi kişniştir. Kişnişi her tarafta bulabilirsiniz. Aktarlarda satılıyor. Ama bu şekilde öğütmem gerekiyor. İsterseniz böyle bir merdane yardımıyla hemen bu işlemi yapabilirsiniz veya havanda da ezebilirsiniz. Daha önceden Kore mutfağına ait bir restoranda yemiştim ve gerçekten de tadı ilk başta garip gelmişti. Ardından bir iki çataldan sonra tadına hemen alıştım ve gerçekten de vazgeçilmezimiz oldu. Dediğim gibi etlerin yanına çok güzel yakışıyor. Balık ve diğer ana yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. Hatta tek başına bir ana yemek olarak bile değerlendirebilirsiniz. Kısırın yanına bile çok güzel yakışıyor. 4 dişte sarımsak kullandım. Siz isterseniz sarımsakları havandan iyice ezebilirsiniz veya bu şekilde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra şimdi 2 yemek kaşığı dolusu beyaz sirke ilavesi yaptım ve tekrardan karıştırdım. Ben alışkın olduğum için bol soğan kullanacağım ama ilk defa yapan izleyicilerim bir tane küçük boy soğan kullanabilir. Öncelikle bir tavaya yarım su bardağından birazcık fazla zeytinyağı ilave ettim ve 2 tane doğramış olduğum soğanları, küçük doğramış olduğum soğanları hemen tavaya aldım. Şimdi hemen soğanları karamelize edeceğim. Soğanları karamelize ettim. Burada yanmış gibi gözüküyor ama tavanın renginden dolayı. Ve şimdi hemen baharatları ilave ediyorum. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Karabiber bol miktarda kullandım. Kırmızı toz biber, azıcık kimyon kullandım. Biraz da zerdeçal kullandım. Artık damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Önemli olan şu an kızgınken baharatları atıp hepsini güzelce karıştırmak. Ardından da havuca ilave.
Hemen sıcak sıcak havuçlara döktüm ve güzelce hızlı bir şekilde hemen karıştıracağım vakit kaybetmeden. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. İsteyen izleyicilerim soğan kullanmayabilir. Soğan tercihtir ama bizim damak zevkimiz alışkın olduğu için soğan kullanıyoruz. Belki de soğanı sevmeyebilirsiniz. O yüzden yarısını soğanlı, isterseniz yarısını da soğansız yapabilirsiniz. Belki damak zevkiniz soğanlıyı sevmeyecek. O yüzden de bunu özellikle belirtmek istedim. Biz çok alışkın olduğumuz için hatta bol soğan kullandım. Dediğim gibi isterseniz soğansız da bunu yapabilirsiniz ama mutlaka zeytinyağını iyice kızdırmanız gerekiyor. Eğer ayçiçek yağı kullanmak istiyorsanız da yine mutlaka ayçiçek yağını çok güzel bir şekilde kızdırmanız gerekiyor. Ve artık Kore mutfağına ait havuç salatasını hazırladık. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Hemen şimdi yemek için bir miktarını ayıracağım. Birazını da buzdolabında saklayacağım. Yarınki halinde sizlere göstermek istiyorum. Hemen ardından da sunum yapacağım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Hatta buzdolabında 3-4 gün boyunca beklese bile bozulma olmuyor. Daha da lezzeti oturuyor. Daha da lezzetli oluyor. Tabii ki de herkesin damak zevki farklıdır. Denemekte gerçekten de büyük fayda var. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Ve artık aradan bir gece geçti. Gerçekten de muhteşem oldu. Şimdi hemen daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi soğanlar çok güzel karamelize oldu. Yani yanık yok. Ama tabii ki de dikkatli olmakta fayda var. Birazcık daha ocakta kalmış olsaydı tam yanmış olacaktı. Şimdi hemen servis tabağına alıyorum. Şunu hemen söylemeden de geçemeyeceğim. Soğuk yemek gibi bir tariftir. Dediğim gibi ana yemek yerine bile geçebilir demiştim. İçinde soğan var, zeytinyağı, baharatlar, sarımsak var ve gerçekten de çok lezzetli. Bir gece bekletmemizin sebebi yedikten sonra bizi rahatsız etmesin, şişkinlik yapmasın. Yani zeytinyağı ve baharatlarla havuçların daha iyi pişmesini sağlamaktı. Yoksa hemen yaptığınız zaman da afiyetle yiyebilirsiniz. Ve şimdi tadına baktım. Gerçekten de muhteşem oldu. Alıştıktan sonra vazgeçilmez tarifiniz olacaktır. Sizlere bunun garantisini veriyorum. Diyet yapan izleyicilerim için de hemen hızlı bir sunum yapmak istiyorum. Ben bu tabağı da çok seviyorum. Bazen evde yemek olmadığı zaman hemen hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Yoğurdun üstüne bir miktar nane, daha önce fırında kurutup buzluğa koymuş olduğum ekmek ve bol miktarda da havuç ilavesi yapıyorum. Eğer evinizde varsa bol miktarda üstüne susam dökerek veya isterseniz ceviz veya maydanoz ile afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten de her şekilde muhteşem oluyor. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.